videodan herkese selamlar dostlar. 6 Eylül yaptık. Romanya'dayım. 280 kilometre yolum var Macaristan kapısına. Bu videoda size şeyden bahsetmek istiyorum. Aynı müzik notaları gibi evrensel bir dil. Nedir o? Yol dili. Şimdi böyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Biraz ben uydurdum aslında ismini. Bu arada çok güzel yerlerden geçiyoruz. Bir yandan beni dinlerken bir yandan da manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Sol tarafında Tuna Nehri var. Abi yol dili nedir? Dediğim gibi evrensel bir dildir. Aynı müzik notaları gibi. Yani nerede yaşarsanız yaşayın, hangi dili konuşursanız konuşun, müzik notaları aynıdır. Dolayısıyla yolun da bir dili vardır. Özellikle uzun yol araç sürücüleri bunu sıklıkla kullanır. Maalesef bizim ülkemizde bu çok fazla kullanılmıyor. Nedir bu? Onlardan bahsedeceğim biraz. Mesela bir tırcı başka bir tırcıya yol verirse, geçen kişi yol veren kişinin önüne geçtiğinde sağ sol sağ 3 sefer sinyal yakar. Bu teşekkür anlamına gelir. O yol veren kişi hangi milletten olursa olsun yol verdiği kişinin ona teşekkür ettiğini bilir. Bunu arabacılar, taksiciler, yani binek araç kullananlar dörtlü yakarak yaparlar. Yani kısa süreli dörtlüyü yakar, sana teşekkür eder. Bu hangi durumlarda olur? Mesela bu tarz gidiş dönüş bir yolda yükseklik açısından bizim görüş açımız daha fazla. Dolayısıyla arkamızdaki taksinin güvenli şekilde geçebileceğine inandığımız bir mesafe, önümüzdeki bir boşluğu gördüğümüzde sağ sinyal yakar, hızımızı azaltır, hafif böyle yolu onun da görmesini sağlayacak şekilde sağa kayarız. Bu da böyle kafayı hafif çıkartır. Yiyorsa gazlar, yemiyorsa yapacak bir şey yoktur. Gaza basar, devam ederiz. İşte yiyorsa ve geçtiyse, senin önüne geçtikten sonra genelde kısa süreli dörtlü yakar ve teşekkür eder. Sen de ona küçük bir selektörle rica ederim diyebilirsin. Demeyebilirsin de. Ama o teşekkürünü etmiş olur. Diğer bir konu, mesela yoğun trafikte eğer trafik kilitlendi ve duruyorsa, iki şeritli yoldan bahsediyorum, duble yoldan, sağdaki araç olabildiğince sağa, soldaki araç da olabildiğince sola yanaşarak ortada bir şeritlik yer ayırır. Buradaki amaç şudur: trafik sıkışıklığının, dur gün yüzüne çıkalım da, trafik sıkışıklığının sebebi bir kaza olabilir. Dolayısıyla kurtarıcıların kaza mahalline daha seri şekilde ulaşmasını sağlamak için bu şekilde ortada yol açılır. Şimdi bunu nispeten Türkiye'de bazı illerde yapmaya başladılar. İzmir'de örneklerini gördüm. Ama tam tersini de gördüm. Yani ben şeritte yol açtığım anda 3. şeridi oluşturan kurnaz arkadaşları da görmedim değil. Çok yani bu tipler. Çünkü bir haberler yani. Bunları anlatmamdaki sebep, bunları yayar kullanırsak gerçekten bizim de düzenli akan saatlerimizi, günlerimizi, totalde yıllarımızı trafikte geçirmediğimiz daha kaliteli bir ömrümüz olur. Ya da işte dönel kavşaklardaki sağdan gelen aracın ya da dönel kavşak içindeki aracın geçiş üstünlüğünün olması gibi. Bunlara herkes riayet ederse, inanın bana, trafikte kaos diye bir şey, sıkışıklık diye bir şey yaşamayız. Şimdi bu söyleyeceğim birçok kişi tarafından bilindiğini düşünmüyorum. Bu da nedir?
Mesela yol o kadar dar ki sağdaki araç sağa, soldaki araç sola gitse dahi ortada kurtarıcı araçları için, yani ambulans, itfaiye, polis aracı gibi araçların geçmesine yetecek kadar alan bırakmayabilir. Bu durumlarda burası çok önemli dediğim zaman aklıma başka bir şey geliyor ya. Neyse, kafayı dağıtmayalım. Bu kısım gerçekten önemli. Burada fermuar düzeni denen bir düzen vardır. Yani sol şeritteki araçla sağ şeritteki aracın arasında öndeki araçlarla uygun mesafe bırakırsa, tekrar söylüyorum, sol şeritteki araç önündeki araçla uygun mesafede alan bırakacak. Sağdaki araç da o araca göre onun boşluğunu kapatmayacak şekilde kendi önündeki araçla arada bir boşluk bırakacak. Bu sayede o dar olan yolda kurtarıcı araçları zikzaklar yaparak da olsa kaza mahalline ya da o ilk yardım ihtiyacı olan bölgeye çok daha çabuk intikal etmeyi sağlayacak. Bu neredeyse, bu Avrupa'da da yok bu arada, ben size söyleyeyim. Belki literatürde de böyle bir şey yoktur. Benim icadım olabilir. Öyleyse patenti bende. Ama gerçekten bu da biraz böyle benim asıl işimle alakalı kısımdan kalan gözlemlerle yaptığım bir şey. Dolayısıyla biraz empati kurabilirsek, trafikte en basit tabirle kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmazsak, yemin ederim cennet gibi bir ülkede yaşarız. Her anlamda. İşte bu uluslararası milleti, dili, dini, ıvırı zıvırı olmayan bir dil. Müzik gibi. Başka aklıma gelen, bizde en çok kullanılanı söylüyorum. Neden? Çünkü hiç sıkıntı yaşamadığımız, belki de tek konu trafikte radarlarımız. Her servis 5000 kilometre yol yapıyorum. Size yemin ederim, ya bir ya iki, daha üçüncüyü görmedim. 5000 kilometre radar. Bizde çok şükür Allah'ıma o yönden hiç sıkıntımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Mehteri de verdim. Dur şimdi. Manisa'dan çıktım. Bandırma üzerinden Çanakkale'ye gideceğim. Bakın, mübalağa ediyorsam o konuyla ilgili video da yaptım. Bakabilirsiniz. Bakın, abartarak söylüyorum. 40 kilometre mesafede. Daha da abartayım, 50 kilometre mesafede 5 tane radar gördüm. 5. Ve öyle ki bu sonradan gündem oldu. Bu gündem olmazdan önce ben bunun videosunu yaptım. Tabela 90, 70, 50. Aralarında 50 metre mesafe yok. Yani senden beklediği şu: frene otur, çık üstüne, arabayı durdur. Böyle bir şey yok abi. 40 kilometre, hadi sallıyorum 50 kilometre mesafede 5 tane radar. İşte uluslararası dillerden bizde en çok kullanılanı bu. Selektör. Eğer alakalı alakasız bir yerde karşı taraftan geçen araçlar size ısrarla selektör yapıyorsa ya da tır, kamyon size selektör yapıyorsa, meslektaşınız size şunu diyordur. Biliyorsunuz. Sonra Dönelada'da İleride senin için tehlikeli bir durum var. Ama polis, ama radar, ama bir virajın sonrasında trafik sıkışıklığı. Bizde bu sadece radar için kullanılır. Selektörün dünyada bilmiyorum ama
Avrupa'da görmedim. Dünyayı karıştırmayayım şimdi görmediğim için. Avrupa'da 300 metre sonra Dönelada'da ilk çıkışı kullan. selektörün kullanılma amacı ve anlamı sana yol veriyorum, geçebilirsin anlamındadır. Bakın arkadaşlar, bizde bu nereye gidiyorsun lan ben geçeceğim hata 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 hata. Bizde o şekilde kullanılır. Dünyanın tabi Avrupa'nın hiçbir yerinde selektör bizdeki gibi kullanılmaz. Bu yasalarımızda da vardır. Bakın ben size şöyle bir tüyo vereyim. Yine ilk işimle alakalı bilgimden yola çıkarak söylüyorum bunu. Eğer bu şekilde bir kazaya karışırsanız yoldaki geçiş üstünlüğü size ait ise ve suçlu olduğunuz kişi ifadesinde ya ben o kadar selektör yaptım gene önüme daldı gibisinden bir ifadede bulunuyorsa abi kendi ayağına sıkmıştır. Mahkemelik olun. Hiç sıkıntı değil. Mahkemede bu söylediği direkt itiraftır abi. Çünkü selektörün anlamı buyurun geçebilirsiniz demektir. Dolayısıyla size selektör yaptım nereye dalmayaydın diyen adam aslında kendi ayağına sıkmıştır. Bunu da izleyicilerime tüyo olarak söyledikten sonra aslında bunu videonun başında yapmam lazımdı ya. Ya kişiye özel bir şey değil ama aklıma geldi. Hüseyin abi var. Her videoma neredeyse harika dileklerle mesajlar yazıyor. Bu hem yolda olanlara hem hasta olanlara videoların yorumlarına bakın. Hüseyin abinin yorumlarını göreceksiniz. Hüseyin abi diyorum tanımıyorum. Bana Nedret kardeş dediği için ben de abi diyorum. Sizin nezdinizde, izleyenler nezdinde çok teşekkür ediyorum Hüseyin abiye. Bu arada sakın eşim, çocuklarım, aile bireylerim gücenmesin yani. Onları ayrı tutuyorum. Şimdi onlar zaten her videoya bir şeyler beğeni, yorum bir şeyler yazıyor zaten. Onlar hariç. Şimdi kalkıp onları tek tek sayarsak olmaz. Biraz egoistlik gibi olur. Ama Hüseyin abi hiç tanımadığım, hiç görmediğim bir takipçim. Dolayısıyla hepimiz için bulunduğu o güzel dileklere çok teşekkür ediyorum gönülden. Yani Hüseyin abi gibi takipçilerim çok sağ olsunlar var tabi. Ama son zamanlarda en dikkatimi çeken Hüseyin abi olduğu için videonun bu kısmında da ona özel bir teşekkür etmek istedim. Başka yol diliyle ilgili sizin de bildikleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Ama bu dediklerimi izleyen herkes yakınlarına, yani bilgi paylaştıkça çoğalır ya. Hani trafikte bunları yaparsak gerçekten çok daha az zaman geçiririz trafikte. Ömrümüzden ömür gitmez. Onun için işte bu dönel kavşaklardaki geçiş üstünlükleri, ya bizde lambalı kavşaklar var hep. Mesela çok azdır Avrupa'da lambalı kavşak görmezsiniz. Çok nadir görürsünüz. Bizde lambalı kavşaklarda bile ihlaller had sayıda. Yani önü kapanmış. Dönel kavşağın içi. Solda dönecek olanlara daha yeşil yanmamış. Ama sola dönel kavşağa girmiş adamın yürümemesi lazım ki sağ taraftan gelecek olanların önü kapanmasın. Abi yok. Kaynak. Bu tarafa yeşil yanıyor. Bu taraf kaynak. Yürümüyor. Sıkışıklık var. Öbür karşıdan gelen abi lambalı kavşaklar bile kaos içinde. Bu şekilde inanın daha çabuk gitmiyoruz gitmek istediğimiz yere. Tam tersine o kaos bizim ömrümüzden alıyor. Sinir, stres, psikolojimiz alt üst oluyor. Küfür, kıyamet, kavgalar, birbirlerini öldürmeler. Halbuki
Yol verse 2 saniye kaybedecek, 2 saat kazanacak. Yol vermeyerek gün içinde 3 saatini, 4 saatini yaptığı işe göre ya da eviyle işi arasındaki mesafeye göre yolda kaybetmek zorunda kalır. Onun için bu bilgileri yayılması anlamında paylaşırsak, işte gidiş dönüş yollarda ya da ağır vasıtaların hızlanamadığı yerlerde arkadaki araçlara yol vermek amaçlı kenara biraz çekilmesi gibi, bunun karşılığında da bir teşekkürü tabii ki hak ediyor yani. Dolayısıyla bir dörtlü yakıp bırakmak elimizi aşındırmaz. Ya da bizde çok kullanılır, Avrupa'da kullanılmıyor. Pap, bir korna geçerken. Bak şimdi mesela, geç lan. Bak şimdi sağ sinyalimi yaktım. Bak geçti. Gördün? Geçti. Bak, teşekkür etmedi. Neden? Çünkü Romanya'dayız. Abi Romanyalılar kaba. Kaba. Geç. Bak şimdi buna da yol veriyor. Sağa doğru gittim. Bakalım bu iyi Romanyalılardan. Evet. Bu da teşekkür etti. Gördünüz mü? Ay. Ha. Eğer ki ön müsait değil ise ve arkanızdaki araç sizi sollamak gibi bir niyete başvurduysa abi, o zaman sol sinyalinizi yakıp hafiften önünü kapatıyorsunuz. Buradan da adam şunu anlıyor: önü müsait değil, çıkmayayım. Bak bu kısım çok önemli yalnız. Hayda. Bu kısım da diğer kısım gibi önemli. Geç. Dur bakalım, Allah'ın emri. Teşekkür etti mi? Hayır. Hayır. Neyse, bunun örneğine denk gelirsek, tabii kötü örnekler değiştirmemeli. İstisnai durumlar. Bu videoda da dilim döndüğünce faydalı bir şeyler sizlerle paylaşmaya çalıştım. Buradan sonra yolun durumu biraz yılana bağlıyor. Trafik sıkışıklığı olabilir. Hadi şu vadi geçişini de bitireyim. Ondan sonra bu videoya da son verelim. Ya arada böyle geğiriyormuş gibi yapıyorum. Biraz rahatsızlığı daha atamadım. Çok ağrım var. Az önce durup ilaç içtim. Yani eklemlerim, her yerim ağrıyor. Sol tarafım demiryolu, sağ tarafım nehir. Binaları görüyor musunuz? Minimum 50 yıllık. Ateş tuğlası. Çatılar, bakın. Şekilleri, kiremitlerin şekilleri ne kadar. Evet. Çok sallanıyor artık. Çok da uzun olmasın video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arrivederci.